Kendime bugün hasta olduğum için çok güzel bir yerde yemek ısmarlamayı teklif ettim ve kendi kendime de kabul ettim. Çok güzel bir yerde harika bir süper bir yemek söyledim. Onu yiyeceğim. Dünyanın en güzel, en tatlı ve birçok ülkeyi birbirine bağlayan, birçok ülkenin içinden geçen Mekong Nehri'ni size gösteriyorum arkadaşlar. Gerçekten şahane. Manzaram da efsane. Burada şimdi yemeğimi yiyeceğim. Bu nehri izleyeceğim. Gerçekten çok güzel. Eğer yolunuz düşerse buralara siz de gelip bu keyfi yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda şu aşağıda görmüş olduğunuz botlarla da hem restoran bot bunlar. Yemek yiyip hem de bu nehirde boylu boyunca turlar yapıyorlar arkadaşlar. Turlarınızı yapabilirsiniz. Benim şu an gelmiş olduğum restoranın adı Obama Restoran. Hatta onun da şeylerinde böyle maket resimlerini falan koymuşlar. Çok ilginç geldi bana. Bayağı bir güldüm yani içeri giderken. Gene karşımıza çıktı. Obama dedim. Öyle arkadaşlar, acıktık. Birazcık şehri dolaştım. Gerçekten felaket. Yerler dökülüyor. İnsanlar çok fakir. Yokluğun içerisinde yokluk gibi bir şey yani. Acayip, inanılmaz derecede zor hayat şartlarında yaşıyor burada arkadaşlar, insanlar. Çok üzücü, buna çok üzüldük gerçekten. Diyecek bir şey bulamıyorum. Hatta şöyle size tur yapan bir tekne geçiyor şansınıza. Onu da göstereyim. Harika gerçekten. Belki biz de yaparız, bakarsınız. Size çeker gösteririm. Evet arkadaşlar, biraz çarşı pazar gezdik. Biraz gece marketi var. Akşam açılacak. Onu da size göstereceğim. Onu bekliyorum. Yemeğimi yedikten sonra biraz keyif yaparım burada. Sonra gider biraz da oradan görüntü veririm size. Gerçekten çok doğal, çok ortam yani böyle unutulmuş bir yer gibi diyebiliriz. Yollar berbat. Yol diye bir şey yok arkadaşlar. Chiang Rai'den geçtikten sonra sınırı otobüslere bindik. Otobüsle geldik. Botla da geliniyordu ama biz otobüsü tercih ettik. Hem daha ekonomikti hem yataklı falan dediler. Biz de vay dedik. İlk defa yataklı otobüse bineceğim. Çok güzel, rahat ederim. Uyuya geliriz. Ne olacak ki? Gece bindik, sabah buradayız diye öyle söylediler çünkü. 8'de burada olacağımızı söylediler. Biz bir binelim, hareket etti. İlk bir şey olmadı yani. Anlamadık. Ondan sonra yollar başladı. Takuduk. Aman Allah'ım, milletler çığlık atıyor. İngiliz arkadaşlarımız vardı bizim, 2 grup. Onlarla bizim hep böyle yakındı kaldığımız yerler. Yani şoklarımızı yaşadık. Ne bel kaldı ne bacak kaldı. Öldük yorgunluktan. Ta kendimizi buraya atalım. Sabah 8'de gelecek olan otobüs öğlen 12'de geldi. Perişan bir şekilde geldik. Biraz gittik, dinlendik falan. İşte çıktık hava almaya. Dolaşacağız. Yemeğimizi yedik. Biraz da size böyle içeriği göstereyim. Gerçekten çok güzeldi burası. Bütün böyle sahil boyunca restoranlar yan yana dizilmiş şekilde. Menüsü de güzel buranın. Bizim damak tadımıza çok uydu. Kokonatlar. Değişik tropikal meyveler var burada. Bunlardan isterseniz böyle meyvelerin suyunu sıktırıp içebiliyorsunuz. Bu sahil, nehir boyunca hep böyle barlar, restoranlar, klasik yani bu gibi şeyler hepsi mevcut. Karşı tarafta da guest house'lar var, oteller, guest house'lar var. Bu bölge böyle. Yeri de çok tatlıydı. Yemekleri de güzel, fena değil. Herkesin zaten menüsü, fiyatlar hepsi yazılı. Yavaş yavaş biz ileriye doğru gidelim. Farklı gördüğümüz yerleri hem kendim göreyim hem de size göstermeye çalışayım. Laos'ta Luang Prabang şehrindeyiz. Şu güzelliği görür müsünüz arkadaşlar? İnşallah net çıkıyordur. Süper. İnsanlar nehrin kenarında yemek yiyorlar, nehri seyrediyorlar, bir şeyler içiyorlar. Gerçekten harika. Bakın kahvaltılarında ne veriyorlar? Şöyle. Bir zamanlar burası Fransız sömürüsü altında olduğu için kruvasanları her kahvaltıda görebilirsiniz.
Böyle baget ekmeklerde sandviçler, cipsler, hamburgerler. Biz de hamburger yedik. Gerçekten güzeldi. Yani bakın, kabak içini pirinçle doldurmuşlar. Çok ilginç bu da. Şöyle göstereyim. Dün akşam bir yemek yedik. Ama burada göremiyorum onun resmini. Yani hayatımda yediğim en değişik yemekti. Şu olabilir. Yo. Şu değil. Böyle taze fasulye vardı. Aslında ben normal taze fasulye yemeği sandım. İçinden ananas, ne bileyim değişik değişik şeyler küçük küçük doğramışlar. Yanında da pilav. Pilavı ekmek olarak kullanıyorlar. Böyle tabağın yanına koyup yanına da onu verdiler. Yani biraz değişikti ama yedik. Çünkü çok açtık. Ben yürürken siz de biraz çevreyi izleyin. Bu gördüğünüz Laos'ta krallık yapmış bir dönem. Kral Sviss Sarang ismi. 1975 yılında Rusya'da Sovyetler Birliği döneminde bulunmuş. 1976 yılında Laos'a teslim edilmiş ve şu an gördüğünüz yerde yerini almış. Ziyaretçilerini bekliyor. Gelip gidip burada fotoğraf çektiriyorlar. Böyle de bir hikayesi var. Rusya'dan gelmiş kendisi buraya. Arkadaşlar şu an görmüş olduğunuz bir gölet. Yani burası böyle ot gibi gözüküyor ama suyun içinde. Gerçekten çok ilginç. Bir zamanlar burada yaşayan kraliyet ailesi bu gölete tapıyorlarmış. Hatta yılın belirli dönemleri buraya gelip saygı duruşunda bulunuyorlar. Çok ilginç, enteresan bir inanç tarzları var gerçekten. Bunu da burada okudum, biraz önce yazıda okudum. Çok ilginç. Hemen karşıda, yukarıda da gene bir temple ya tapınak görüyorum. Çok güzel bir bahçe, çok geniş. Biz de burayı geziyoruz şimdi. Karşıma her çıkan şeyi size göstermeye çalışıyorum. İlginç, enteresan bir yer gerçekten. Bakar mısınız ne kadar uzun tekneler? O görmüş olduğunuz nehirdeki teknelerden daha uzun bunlar. Bu da bu bahçede önemli birinin sanırım. Burada böyle saklanıyor. Çok ilginç. Hayatımda ben de ilk defa böyle upuzun, böyle değişik bir tekne gördüm. Burası da en ünlü tapınakları. Laos'ta Budizm dininin okulları, eğitim gördükleri yerler burası arkadaşlar. Budist keşişler geziyorlar. Çocuklar eğitim almışlar. Geziyorlar. Okuldaki çocuklar bana doğru koşuyorlar. İnşallah şu an kameraya çekiyorum. Herhangi bir şey söylemezler. Burada eğitim alıyorlar. İleride onlar da din adamı olmak için eğitiliyorlar. Okulları. Ne kadar görkemli, katlı yapmışlar. Çatıları görüyorsunuz. İnanılmaz görkemli. Eminim hepsinin bir anlamı vardır. Gözetmen öğretmen dolanıyor, insanlara bakıyor. Rahatsız edilmekten ve yüksek sesle konuşulmaktan hoşlanmıyorlar. O yüzden ben de böyle sessiz sessiz anlatıyorum. Burası onların eğitim aldıkları Laos bölgesindeki en büyük okul ve dini ibadet yerleri. Gerçekten çok enteresan. Dünyayı gezerken şöyle çevireyim. Dünyayı gezerken birçok farklı kültürlere, birçok farklı ibadet yerlerine, dinlere şahitlik yaptık. Öğrendik biz de. Sizinle bunları paylaşmaya çalışıyorum. Gerçekten şaşkınlık içerisindeyim birçok şeye. Yani bunları size anlatmaya çalışıyorum. Gezerken de yabancı tabii. Birçok arkadaşımla da karşılaştık. Yollarımız denk geldi. Onlar da şimdi başka yerlere geçecekler. Hatta sabah bir tanesi burayı gezdi, çekti, Instagram'a attı. İçeriye girmek için de arkadaşlar bilet alıyorsunuz. Ben şimdi kamera var diye elimde
şey yapmayacağım, girmeyeceğim. Çünkü hep bakıyorlar öyle değişik değişik, rahatsız oldum. Öyle. Çünkü çekim yapılmasından hoşlanmıyorlar. Ya da onlarla böyle konuşmak, bir şey sormak istediğinizde çok hoşlarına gitmiyor bu keşişlerin. Çok ilginç bu da. Oysa ki çok fazla insan var ve alışmış olmaları lazım. Burada zaten yazıyor. Onları çekmeyin falan diye yazıyor. İçeriye gidip dua edebilirsiniz ama onların görüntüye alınmasını rahatsızlık diyorlar. Aslında onlar da haklı bir nevi. Bakın arkadaşlar, yavaş yavaş gece pazarı kuruluyor. İnsanlar tezgahlarını açıyor. Burada abim terlik diziyor. Bu yol gündüz normal böyle bomboş bir yoldu. Şimdi artık satışa insanlar hazırlanıyorlar. Biraz sonra buralar hareketlenir. Bu arada arkadaşlar, şöyle söyleyeyim, hasta olduğum için öyle yüksek sesle konuşamıyorum, bağıramıyorum. Gerçekten özür diliyorum bu yüzden. Umarım sesimi net alıyorsunuzdur. Ben tabii biraz da açarım yani, tam duyun beni diye. Ama gerçekten boğazım çok kötü. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Burası en ünlü caddesi. Gece pazarının, night pazarının Laos'ta kurulduğu yer. Burada böyle bakkal, yoğurtlar, içecekler. Ben de buradan biraz dondurma almak istiyorum. Bir dondurma alalım da yiyelim. Gerçekten sıcak. Yoruldum. Burada aynı zamanda Laos'a ve bu bölgeye gelirseniz işte ve tahta ürünleri, hediyelik, mesela tahta kaşıklar, tahta çanaklar, çömlekler, bu gibi şeyler, el yapımı çok fazla satılıyor. Size de böyle göstereyim. Çok güzel ürünler var. Bastonlar, ondan sonra magnetler. Hepsi bu tahtaların özel, bunlar. El yapımı kaşıklar. Hatta şöyle göstereyim. Tahtadan böyle tarak da var. Çok enteresan, çok güzel. Flütler, tahta kaşıklar. This is handmade. İngilizce bilmiyorlar ama öyle el yapımı bunlar. How much? 85. Yani ne kadar olur? Hesaplarız şimdi. 85 bin liraymış ama çok güzel, çok tatlı. Sırtında çocuğuyla pirinç toplayan, ayıklayan teyze. Böyle çok güzel magnetler var. Çok hoş gerçekten. Hediyelik alınabilir. Harika şeyler var tahtadan. Luang Prabang'da çok güzel bir yer buldum. Hemen yukarı doğru çıkıyorum. Arkamda da pazar kuruluyor. İnsanlar gördüğüm kadarıyla böyle oturmuşlar. Yeni kurulacak olan pazarı izliyorlar. Çok dikkatimi çekti. Hem Asya ülkelerinden, Tayland tarafında da, burada da bu pazarlarda böyle satış yapan, pazarları daha baştan, sıfırdan kurup hazırlayan kişiler hep kadınlar. Erkekler sanırım çalışmıyorlar ya da başka iş yapıyorlar, bilmiyorum. Ama kadınlar inanılmaz çalışkanlar. Bakın yukarıda da çok büyük bir var. Kilise var. O taraftan geçeceksiniz diyor bilet alıp da. Bilet al, oradan geç abla diyor bana. Tamam, geçeriz. はい、では皆さん頑張って上に登りましょう。えい。ぐらい。はい。お願いします。じゃあ、えい。えい。おー。声がちっちゃい。皆さん元気。元気。 Sabadiye Luang Prabang selamlar diyor. Selamlıyor buradaki gelenleri. Burada fotoğraf çektiriyor insanlar. Dediğim gibi aşağıda da pazar kuruluyor. Burada biraz böyle oturup dinleniyorlar. Ben de bir ağaç altında soluklanayım. İnanılmaz sıcak Laos'ta arkadaşlar hava.
Biraz da yürüdüm. Yani nefes nefese kaldım. Zaten hastayım. Bir şeyler içerim de dinlenelim. Ama şurada ben fotoğraf çektirmek istiyorum. Bakın arkadaşlar çektiriyor. Mükemmel bir görüntü var. Kare var. Ben de çektireyim. Bir fotoğrafçık burada. Sıkma portakallar, mandalinalar. Abiyi gördüm. Hemen dedim bizi de sık. Gribimize iyi gelir. Şimdi sıktı, bana veriyor. İnşallah hijyeniktir. Dur bakalım. İlk müşterisi benim. Daha yeni açıldı çünkü pazar yeri. Süper. Kapın kap.